Arkadaşlar merhaba. Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hatırlarsınız geçtiğimiz hafta Cante hissesi için bir mali tablolar analizi yapmıştık. Bu hafta için ise Kozal hissesinin bir mali tablolar analizini yapacağız. Arkasından bir teknik analizini yapacağız. Aztek hissesine bakacağız ve Aselsan için önemli uyarılarım olacak ve videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Kozal hissesinin mali tablolar analiziyle başlıyorum. İlk olarak cari oran. Bu oran birden büyük olması beklenir arkadaşlar. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Evet, burada bizim değerimiz 6. Birden büyük olduğu için sıkıntı yok. Gayet iyi. Asit test oranı bir diğer oranımız. Burada da işletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın 1 olması yeterli sayılmaktadır arkadaşlar. Bizim burada oranımız birden büyük 5.81. Problem yok, gayet iyi arkadaşlar. Şimdi nakit oranı. İşletmenin faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. 0.20 seviyelerinde olması uygun görülür. Burada 0.20'den düşük. Bu oranımızı beğenmedik. Fakat önceki ödeme gücüyle ilgili oranlarda sıkıntı olmadığı için bir diğer oranımıza geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi stok bağımlılık oranı. Asit test oranının birden küçük olduğu durumlarda bu orana bakmak gerekir arkadaşlar. Bizim asit test oranımız 5.81'di. Dolayısıyla bu oranı geçiyorum. Şimdi bir diğer oranımız alacakların devir hızı oranı. Ticari alacakların bir hesap döneminde kaç defa tahsil edildiğini gösterir. Burada çok ciddi yüksek bir oran çıkmış arkadaşlar. Yani burada ticari alacaklar çok düşük zaten. O yüzden sorun olmadığını düşünüyoruz. Şimdi stok devir hızı oranı. Stokların bir dönemde kaç defa satışa konu olduğunu gösterir. 9 aylık bilançoya bakıyoruz arkadaşlar. 9 aylık dönemde 4.29 defa stoklar satışa konu olmuş. Çok iyi değil, kötü de değil. Şimdi finansal kaldıraç oranına bakalım. Burada varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. İşletmeye kredi verenler oranın düşük olmasını isterler. Bizim oranımız %15. Yani varlıklarının %15'ini yabancı kaynaklarla finanse ediyor. Bir problem yok arkadaşlar burada da. Şimdi öz kaynakların aktif toplamına oranı. Uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar. %50'nin altında düşmemesi arzulanır. Bizim oranımız %85. Gayet güzel arkadaşlar. Uzun vadeli borçlarını ödeme ile ilgili de firmanın herhangi bir problemi yok. Finansman oranına bakalım. Finansman oranında bu oranın en az 1 olması istenir arkadaşlar. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumunda bulunan 3. kişilerin baskısından kurtarır. Bizim oranımız 5.7. Gayet iyi. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Bir diğer oranımız borçların maddi öz varlığa oranı. Oranın birden küçük olması istenir. Yani işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olması istenir. Bizim oranımız birden küçük. Dolayısıyla problem yok arkadaşlar. Bir diğer oranımız kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları oranı. İşletmenin varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Üretim işletmelerinde oranın %30'dan fazla olmaması istenir. Bizim oranımız %11. Gayet iyi arkadaşlar. Kısa vadeli borçlanmıyor firma. İç kaynaklar otofinansman oranı. İşletmenin elde etmiş olduğu karın ne kadarının işletme sermayesine aktarılmakta kullanıldığını gösterir. Oran ne kadar yüksekse işletmenin durumu o kadar iyi sayılır. Bizim oranımız %53. Yani işletme elde etmiş olduğu karların %53'ünü işletme sermayesini arttırmakta kullanıyor arkadaşlar. Duran varlıkların öz kaynakları oranı. Öz kaynakların ne kadarlık kısmının aktifte duran varlıkların finansmanında kullanıldığını gösterir. Birden küçük olması istenir. Bizim oranımız 0.36. Gayet iyi arkadaşlar. Duran varlıkların devamlı sermaye oranı. Burada da duran varlıkların ne ölçüde uzun vadeli yabancı kaynak ve öz kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Oranın mutlaka birden küçük olması istenir. Burada da oranımız 0.34. Dolayısıyla bu konuda da firmada herhangi bir problem gözükmüyor. Maddi duran varlıkların öz kaynakları oranı. Maddi duran varlıkların ne ölçüde öz kaynaklarla finanse edildiğinin saptanmasında kullanılan bir orandır. Oranın birden küçük olması istenir. Burada da oranımız 0.12. Dolayısıyla problem yok arkadaşlar. Şimdi duran varlıkların devir hızı oranı. Duran varlıklara aşırı bir yatırım yapılıp yapılmadığı saptanır. Oranın düşük olması işletmenin tam kapasiteyle çalışmadığını
veya duran varlıklardan yeterince gelir sağlanmadığını gösterir. Bu orana ilişkin belli bir norm olmamakla birlikte büyük sanayi kuruluşlarında oranın 2 olması uygun görülmektedir. Bizim oranımız 1.39, yani bir problem yok diyebiliriz. Maddi duran varlıkların devir hızı oranı, işletmede atıl kapasite olup olmadığını araştırmak için kullanılır. Oranın normalin çok üzerinde olması, maddi duran varlıkların kapasitesinin üstünde kullanıldığını gösterir. Büyük sanayi kuruluşlarında oranın 5 olmasına uygun olarak ileri sürülmektedir. Bizim oranımız 3.41. Şimdi öz kaynakların amortismanı oranı, işletme ortaklarının işletmeye yatırdıkları sermayenin karlılığını gösterir. Oran, genel piyasa koşullarındaki faiz, borsa endeksi gibi deflatörlerden büyük ise yatırım doğru ve karlı bir yatırım olarak değerlendirilir. Bizim oranımız %32. Fena değil. Şimdi brüt kar oranına bakalım. Burada ise işletmenin ana faaliyet konuları ile ilgili elde ettiği karlılık yüzdesini gösterir. Burada oranımız %45. Fena değil arkadaşlar. Şimdi faaliyet karı oranı. Oranın yüksek olması işletmenin faaliyet giderlerini etkin bir şekilde kontrol edebildiği, en az faaliyet gideri ile karını en çoklayabildiğini göstermektedir. Oran %16. Net kar oranı işletmenin sonuç karlılığını gösterir arkadaşlar. Bu oranda işletmenin finansman ve diğer giderleri de dikkate alınmaktadır. Oranın yüksek çıkması işletmenin net olarak karlılığını, düşük çıkması ise karlı olmadığını göstermektedir. Bizim oranımız %89, gayet iyi arkadaşlar. Şimdi diğer oranlara bakalım. Fiyat kazanç oranı (FK). Yatırımcının şirketten elde edeceği her 1 TL kar için ne kadar ödeme yapacağını gösterir. Sektörün ortalama FK oranı ile karşılaştırılarak yatırım tercihi yapılır. Şimdi burada bizim oranımız 13.08. CVK madenin 30.9. Koza Anadolu Metal'in ise 9.2. Yani 3 firmayı karşılaştırdığımızda burada en uygun fiyatlı olarak Koza Anadolu Metal gözüküyor. Evet, bir diğer oranımız piyasa değeri bölü defter değeri oranı. Hisse senedinin piyasa fiyatı ile muhasebe değerini karşılaştırmak için kullanılır. Birden küçük ise hisse senedi ucuzdur. Yani oran birden küçükse işletmenin muhasebe değerinden daha düşük fiyatlandığı anlamına gelir. Bizim oranımız 5.03. Yani muhasebe değerinden 5 kat daha fazla fiyatlanıyor arkadaşlar. CVK maden oranı 8. Koza Anadolu Metal'in oranı ise 2.8. Karşılaştırma yaptığımızda en uygun, en ucuz olarak Koza Anadolu Metal gözükmekte arkadaşlar. Şimdi FD Favolok oranı ortalama 5-14 arasındadır. Ne kadar küçükse şirket için o kadar olumludur. Bizim oranımız 30. Burada oran çok yüksek çıkmış. CVK madenin 27.7. O da yüksek. Koza Anadolu Metal 5.7. Güzel. Şimdi firma değeri bölü net satışlar. Bu oran ne kadar küçükse işletmenin büyüme potansiyeli o kadar yüksektir arkadaşlar. Bu oranın düşük olması şirketin değerine göre satışlarının güçlü olduğunu gösterir. Şimdi burada bizim oranımız 9.9. CVK maden 13. Koza Anadolu Metal'in ise 1.8. Yani baktığımızda son bu karşılaştırmada yaptığımız şirketlere baktığımızda aslına bakarsanız hepsi daha çok ucuz seviyelerde değiller. Genel olarak Koza Anadolu Metal daha uygun oranlarda çıkmaktadır. Tabi burada Koza Anadolu Metal için ayrıca mali tablolardaki şu oranların incelemesini yapmadım. Gerçi bunlar grup firması olduğu için benzer bir sonuç olacağını düşünüyorum. Şimdi teknik analizine geçelim. Şimdi Kozal hissesinde şurada belirttiğimiz seviye çok önemli. 22.04. Şuraya hatta bir yatay çizgi çizelim. Bu seviye önemli. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burayı günlerdir kırmaya çalışıyor. Ve son gün Cuma günü kapanışını bu seviyede yapmış. Pazartesi günü buradan destek alıp yönü yukarı çevirmezse, bu seviye kırılırsa bir alt desteğimiz 19.44 seviyesinde arkadaşlar. Yani bu seviyelere fiyat gevşeyebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Yani kısa vadeli düşünen arkadaşlar için şu anda yeni pozisyona girmek için uygun değil. Yeni girişler için uygun görebileceğim nokta 23.44 Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atıp 2 günde üzerinde yükseliş mumuyla kapanış yaptığı zamandır arkadaşlar. Sonrasında yeni girişler için uygun görebilirim. Daha uzun vadeli düşünen arkadaşlar için şöyle bir haftalık grafikte bir analiz yapalım. Burada da destek seviyemiz aynı. Sadece cazip hisseler videolarında kullandığım Williams yüzde aralığı indikatöründe
hissenin ucuz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bu hisse buralardan bir tepki almalı. Yani burası olmasa bile hani belki bir alt desteğinden tepki alacak. Ama yani bir şekilde yönünü yukarı çevirmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın daha önce -90 seviyesinin, yani şu seviyelerin altında birkaç hafta kalıyor. Sonrasında gayet güzel bir yükseliş geliyor. Şurada bir hafta altında kalmış. Yukarı doğru bir tepki yapmış ama dirençle karşılaşıp tekrar aşağı yönelmiş. Bakın şurada yine -90 seviyesinin altında kapanışlar yapmaya başladıktan sonra gayet güzel bir yükseliş yapmış. Burada da aynı şekilde bakın -90 seviyesinin altında birkaç hafta kapanış yapıyor ve sonrasında şöyle güzel bir yükseliş geliyor. Yani en düşük gözüken yükseliş bile %50'leri falan buluyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla hissemiz bu Williams yüzde aralığı stratejimize göre ucuz gözüküyor. Yani en azından birkaç hafta yükselişle tepkisini verip tekrardan şu -10 seviyelerinin üstüne atmasını beklerim. Şimdi daha uzun vadeli olarak baktığımızda ise şu aylık grafiğimize geçelim. Bunu Williams'da değil, şu Williams indikatörünü kapatalım. RSI Combo indikatörüyle bakıyorum. Bu da daha uzun vadeler için farklı bir stratejimizdi arkadaşlar. Onun da kartını şuraya yukarıya bırakayım. Öğrenmek isteyen arkadaşlar, izlemek isteyen arkadaşlar buradan ulaşabilir. Orada ne yapıyorduk? 50 seviyesine bir yatay çizgi çekiyorduk. 50 seviyesinin altında kaldığı aylarda topluyorduk arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyoruz. Ve daha sonrasında muazzam karlar elde ediyoruz. Mesela Kozal için şurada görüyorsunuz. Haziran 2013'te mesela 50 seviyesinin altında atmış. Sonra Aralık'ta Ocak, Şubat, Mart. Sonra Aralık 2013'te tekrar 50 seviyesinin altına atmış. Şurada Mart 2015'te 50 seviyesinin üzerine atmış. Sonra Temmuz 2015'te tekrar 50 seviyesinin altında düşmüş. Bir daha 50 seviyesinin üzerine Şubat 2017'de atmış arkadaşlar. Yani burada yıllarca hemen hemen -50 seviyesinin altında kalmış. Mesela Mayıs 2013'te aylık kapanış fiyatı 1.57 imiş. 2017'de 50 seviyesinin üzerine attığında fiyatı 0.90'mış. Yani 2013'ten 2017'ye kadar 4 yıl boyunca yatırımcısını zarar ettirmiş arkadaşlar. Sonra ne olmuş? 2017 yılının Şubat ayında 0.90 iken 50 seviyesinin üzerine atmış ve 2017'nin Şubat ayından günümüze gördüğünüz gibi %2087 yükselmiş arkadaşlar. Toplama döneminde yıllarca bekletmiş bir hisse, fakat sonrasında 2017 yılından sonra gelen atakla muazzam bir karlılık getirmiş bir hisse arkadaşlar. Uzun vadeli yatırım böyledir arkadaşlar. Sıkıcıdır. Uzun süre, belki yıllarca zararda ya da yatay seviyelerde beklemek durumunda kalırsınız. Aslında bu dönemler uzun vadeli yatırımcı için en güzel dönemlerdir. Hisse ucuzdur ve ucuzken toplama imkanı sağlanır. Tabi burada en kritik nokta, şirketin mali durumu iyi mi? Şirketin mali durumuna güveniyorsanız bu tarz uzun süre yatay gitmiş veya düşüşle gitmiş hisselerden uzun vade için toplayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer şirkete güveniyorsanız, batmayacağını düşünüyorsanız ve mali tabloları da iyiyse, herhangi bir problem gözükmüyorsa ve mali tablolarını da periyodik olarak takip ediyorsanız, bu şekilde uzun vade için toplamak her zaman kısa vadeli alım satımlardan çok daha fazla kazandırır arkadaşlar. Nitekim bu hissemizde de gördüğümüz durum bu. Tabii şu anda güncel duruma baktığımızda benim uzun vadeli yatırım stratejim için henüz uygun fiyatlara gelmiş değil arkadaşlar. Şöyle bir 50 seviyesinin altına düşmeye başladığında bilançosuna da baktık. Borçların ödeme gücü de iyi. Ben bir problem olmadığını düşünüyorum. -50 seviyesinin altında aylık kapanışlar gelmeye başladığı zaman bu Kozal hissesinden daha uzun vadeli yatırım için toplamaya başlayabilirim arkadaşlar. Belki yıllarca toplarım ama günü geldiğinde biraz önce gösterdiğim örnekte de gördüğünüz gibi güzel karları elde edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımız Aztek hissesi için bir analiz istemiş. Ona bakalım. Şöyle günlük grafiğimize dönüyorum. Şimdi Aztek hissesi Cuma günü itibariyle 120 seviyesindeki Fibonacci direncini kırmış gözüküyor arkadaşlar. Bir pazartesi günü de takip etmek lazım. Pazartesi günü de düşüş, yani bir düzeltme, herhangi bir şey gelmezse, bunu neden söylüyorum? Çünkü 21 günlük Kaufman hareketli ortalamasına çok uzaklaşmış vaziyette. Şu anda %21 uzaklıkta. Yani buralara kadar düşüş normal kabul edilir arkadaşlar. Dolayısıyla yani bu hisse için yeni girişleri önermem.
Ama pazartesi günü de şu 120 seviyesinin üzerinde kalabilirse ilk etapta hedefinin 145 seviyesi olacağını düşünüyorum. Daha sonrası için de oralarda geçilirse 187 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz arkadaşlar bu hissede. Düşüş yönlü senaryoda 100 seviyesine doğru bir düşüş meydana gelebilir. Bu gayet normaldir. Hareketli ortalamasına kadar gevşemiş olur bu durumda. Oralar kırılırsa eğer 89.20, 83 ve 77.95 seviyelerinde destekleri var. Asıl önemli destek 77.95 desteğidir arkadaşlar. Buraların da altına gelmesini beklemem açıkçası şu aşamada. Şimdi Aselsan için bir uyarıda bulunacağımı söylemiştim arkadaşlar. Gerçi bu uyarıyı bir short videosuyla yapmıştım ama çok fazla izleyiciye ulaşmadı. Dolayısıyla tekrardan bir normal uzun videoların içerisinde de yer vermek istedim. Ben short videosunu yaptığımda 7 Kasım 2023'te arkadaşlar 4 farklı indikatörün uyumsuzluk verdiğini söyledim. Akabinde o tarihten Cuma günü kapanışına kadar %2.8'lik bir düşüş geldi. Fakat benim uyarı yaptığım videomda ve tarihte düşüşün hareketli ortalamaya kadar gelmesini beklediğimi söylemiştim. Yani dolayısıyla ilk videoyu uyarıyı yaptığım tarihten hareketli ortalamaya kadar %8.39'luk bir mesafe var arkadaşlar. Son kapanış itibariyle hareketli ortalamasına kadar %5.77'lik bir mesafe var. Açıkçası bu seviyeye kadar yani Aselsan'da bir %5, %6'lık daha düşüş beklerim arkadaşlar. Bunu neden bekliyorum? Bu şekilde uyumsuzluklarda genellikle çalışır. En azından bir hareketli ortalamasına kadar düşüş meydana gelir arkadaşlar. Şimdi mesela şurada görüyorsunuz bir önceki uyumsuzluğunda 3 farklı indikatörde bir uyumsuzluk gelmiş ve gördüğünüz gibi bir 2 haftalık, 2-2,5 haftalık bir süreçte hareketli ortalamasına kadar bir düşüş meydana gelmiş. Ne kadarlık bir düşüş? Şöyle bakalım. %10'luk bir düşüş gelmiş arkadaşlar. Şurada da mesela 2 indikatörde uyumsuzluk gelmiş. Orada da hareketli ortalamasına kadar düşüş gelmiş. Şurada yine 4 farklı indikatörde uyumsuzluk gelmiş. Burada bu sefer hareketli ortalamada kırılmış. Yani gördüğünüz gibi yani bu Aselsan hissesinde hemen hemen bütün uyumsuzluklar çalışmış arkadaşlar. Dolayısıyla bu hareketli ortalamaya kadar yani 39.56 seviyesine kadar düşüşler çok normaldir. Hatta Viyop tarafında, vadeli işlemler tarafında işlem yapan arkadaşlar varsa Aselsan hissesine short pozisyonda açılabilir arkadaşlar. Tabi burada anlattıklarım hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlıdır. Bunu hatırlatmak isterim. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.